geldik, biz geldik. Kiminleyiz bugün? Görüyorsunuz yeni saç stiliyle, yeni imajıyla bir yıldız gibi parlıyor Yalova civarından ünlü astrolog İpek Hanım'la, İpek Canbulat'la huzurlarınızdayız dostlar. Hoş geldin İpek. Teşekkürler, hoş buldum. Evet, bugün de bir cuma, sizle birlikteyiz. Daha önce haftanın gene 3 günüydük. Bu sefer gene yine haftanın 3 günü oldu. Çok enteresan, yani çok güzel konularımız var bugün. Aslında doğaçlama girecektim her zamanki olduğu gibi ama çalışıp da geldim. Çok güzel, merak edilen konular var. Özellikle benim Instagram'da olsun, paylaştığım hikayelerin altına atılan DM'lerde ve yorumlarda olsun. Merak ettiğiniz konuyu biliyorsunuz hep yayının sonunda anlatırım. Ama bugün Bilal abi de bu konuyla ilgili bir şeyler anlatacak. Yani genelde biliyorsunuz her yayında zaten Afra ile Mert'le alakalı yorum yapıyoruz ve konuşuyoruz. Beklediğinizi de biliyorum. Sakın hani demişsiniz ya İpek Hanım niye öyle diyorsunuz? Baştan anlatın sondan değil. Ama maalesef program sadece onlardan ibaret değil. Onlara çok özel yer ayırdığım için programın sonuna atıyorum. Şimdi Bilal abi bakalım hangi konularla başlayacak programa? Evet dostlar, İpek Hanım'ın söyledikleri hepsine katılıyorum. Sizlerden ricam arkadaşlar peşin peşin beğen yapın, unutuyorsunuz sonra ve bizi abone olarak izlerseniz mutlu oluruz. Algoritmanın bizim lehimizde çalışması, bize algoritmanın yolumuzu açması için abone sayımızın artması çok önemli arkadaşlar. Dedikten sonra bugün öğleden sonra gelişen o ilginç olay Ece Erken Havalimanı'nda oğluyla Eymen'le bir yere yolculuk yapacak. Terminalde bekliyor. Uçak kapısında bekliyor anladığım kadarıyla ve Afra Saraçoğlu'nu gördüğünü iddia ettiği bir story çekti. Afra Saraçoğlu'nu gördüm. Yanında o beyefendi vardı uzun saçlı diye isim vermiyor ama kastettiği o Kopenhag'da olan beyefendi. Ancak Afra Saraçoğlu diyor ki her şey doğruymuş, ilişki doğruymuş. Ece Erken ilişki doğruymuş diyor. Ancak bir fotoğraf yok. Ya nasıl bir fotoğraf olmaz? Nasıl bir kanıt olmaz? Bir video çekiyorsun ama kanıt yok. Gözlerine inanın, benim gözlerime inanın demek istiyor. Bu konuyu etraflıca konuşacağız ve gerçekten böyle bir şey oldu mu, olmadı mı? Aldığım bir başka istihbarat daha var. Onu da anlatacağım size. Hepsini konuşacağız ve İpek Canbulat'ın yorumunu merak ediyorum bu konuda. Çünkü Evet, bugünkü yorumlar biraz astrolojik olacak. İpek ne söylediyse hepsi doğru çıktı bugüne kadar ve kendisinin de şimdi söylediği gibi astrolojik açıdan da enteresan bilgiler verecek. Efendim İpek'ciğim söyle canım. Bilal abicim öncelikle Afra ile ilgili soruyorsanız geçen günkü yayınımda da ifade ettiğim gibi görülebilir, doğru olabilir ama tabii ki biliyorsunuz bu camiada her arkadaş ya da her ne bileyim işte partner ya da dostun, ahbabın, en yakın arkadaşın, kankan hemen böyle bir yerlere yapıştırılabiliyor. Baştan itibaren böyle yapıştırıldı. Tabii ki biz nasıl haber yapıyorsak ya da siz nasıl yapıyorsanız ve ben de bu konuyla ilgili nasıl yorum yapıyorsam gene Ece Erken'in yorumuna tekrardan cevap vermek istiyorum. Hayır, Şimdi ben hayır. çok Hayır. Şimdi niye? bu konuyu şimdi konuşmak Sonunda istemiyorum. mı diyorsun? Tabii Okey, tamam. sonra. Tamam. Sonra Çok heyecanlılar ama. Çünkü sonra. hep alttan yazıyorlar bana. İpek Hanım ne olur bu konuyu. Ve inanmazsın belki ama 70-80 tane bana DM gelmiş. İpek Hanım Gelmiştir. yalan haber mi diye. Gelmiştir. Nedir bu diye. Tabii ki yayının sonunda yine açıklayayım. Gelmiştir arkadaşlar. Beklediğimiz bazı ayrıntılar var. Onlar da elimize gelsin yayın boyunca. Bu konuyu etraflıca konuşacağız. Biraz lütfen sabredelim. Evet bize sorularınızı süper chatle iletebilirsiniz arkadaşlar. Hemen anında cevaplandırırız. Süper chatle bize sorularınızı Evet, bu arada lütfen iletebilirsiniz. rica edeceğim yayını paylaşalım ve beğeni yaparsak yayın çok kısa sürede bir 500-600 kişiyi bulur. Çünkü yayın sırasında bilgi almakla yayın sonrasında yayın sırasında ayrı, yayın sonrasında ayrı. Canlı canlı izleyip takip edip yorum yapmak daha bir güzel bence. O açıdan dolayı lütfen yayını beğenelim ve paylaşalım. Bu arada Caner'i hiç göremiyorum uzun zamandan beri. Ümran burada mısın? Banu, Caner, Ümran.
Buradaysanız moderatörler. Moderatörlerimize sesleniyor. Caner'in bazı problemleri var. Beni cep telefonları aradı. Halletmesi gereken işler var daha doğrusu. İnşallah halleder. Çok Onlarla güçlü. ilgileniyor. Onlarla ilgileniyor. Peki, hadi biz konularımıza geçelim. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden 9 tanesi serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında ifadeler alınıp serbest bırakılanlar arasında Tantaççı var, Mabel Matiz var, Feyza Civelek var, Onur Tuna var ve Blok 3 var. Serenay Sarıkaya'dan haber var. Serenay Sarıkaya yurt dışında biliyorsunuz en kısa zamanda döneceğim demişti. Pazartesi geleceğini söylemiş yakınlarına Serenay Sarıkaya. 9 gün tatil başladığı için o pazartesi günü döndüğünde nöbetçi savcıya, nöbetçi Cumhuriyet Savcısına ifadesini verecek ve Adli Tıp Kurumu'nda da kan ve saç örnekleri alınacak Serenay Sarıkaya'nın. Ondan sonra serbest mi bırakılır, gözaltı başka bir karar mı verir savcı bilemeyiz. Bekleyeceğiz o süreci göreceğiz arkadaşlar. Serenay Sarıkaya'nın adının böyle bir soruşturmaya katılması, takılması konusunda ne diyorsun? Bilal abicim, şimdi bir takım ihbarlar üzerine tabii ki narkotik herkesi çekebilir ama tabii ki onları çağırmaları demek ya da, işte, gözaltına alınmaları demek suçlu olduklarına yahut da bunu tamamıyla kullandıkları anlamına gelmez. Önce ben, bilmiyorum, tabii ki beni şaşırtan isimler olmuştu bunların içerisinde ama tabii ki, şaşırtmayanlar da oldu. Yani şaşırtanlar oldu, şaşırtmayanlar da oldu. Serenay da bunlardan birisi. Daha önce de yine aynı şeyi söylediler ama tabii ki ne olur bilemeyiz. Sonuç itibariyle önceden ön yargılı olup böyle konuşup birilerini böyle töhmet altında bırakıp ya da suçlamak yahut da şey yapmak benim vazifem, benim işim değil. Ama ben Serenay'ı zannetmiyorum. Yani ben Tan'ın da zannetmiyorum aslında. Çünkü çoğu kişi gitti biliyorsunuz. Gittikten sonra negatif çıkanlar çok oldu. Olabiliyor. Böyle torbacıları ihbar ediyorlar. Yok ona verdik. Yok belki de gündemde kalabilmek için birilerinin isimlerini verebilirler. O da oluyor. Aklıma artık bazı şeylere ve insanlara artık çok fazla eskisi kadar güvenmiyorum. İtibarım kalmadı. O açıdan dolayı da gelecek olan haberi bekliyorum. Evet. Evet. Ece Erken'in havalimanında Afra Saraçoğlu'nu o uzun saçlı beyefendiyle gördüm. İddialar doğruymuş. Açıklamasından sonra sosyal medya yıkılıyor. Şu anda X platformunu açtım. Bilgisayarda bakıyorum. Sürekli olarak Afran fanları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu fotoğrafları, videoları paylaşıyorlar ve Afram'a destek mesajları atıyorlar. Ece Erken'e de çeşitli sorular soruluyor sosyal medyada. Bunların hepsini konuşacağız arkadaşlar. Yalnız sizlerden ricam, sizlerden istirham eski Türkçe, yani Rica özel ricam, lütfen kırıcı şeyler yazmayın, olur mu? Lütfen hakaret sakın yazmayın, kırıcı şeyler yazmayın. Eleştirilerinizi, fikirlerinizi düzgün bir şekilde paylaşın. Hem bizde hem genelde sosyal medyada. Çünkü çok sinirlenenler var. Çok sinirlenenler var. Bekleyelim bakalım. Peki, Teoman'ı seviyoruz değil mi? çok, çok severim Teoman'ı. Teoman'a En bakmış çok mıydın sen? hangisi şarkısını severim biliyor musun? Hangisini? 17. Filmini çekiyorlar, dizisini çekiyorlar. Teoman çok özel bir çocuk. Ama Teoman denince de aklıma Tarkan'ın kız kardeşi Berna Öztürk geliyor hep. Nedense hep onların ikisini birbirine çok yakıştırdım. Frekans olarak da çok uyumlu görmüştümdür yıllarca. Ve bu ikisi çok yakın, çok iyi arkadaştılar. Ne oldu sonra bilmiyorum. Bir daha yan yana göremedim kendilerini. Çok defa gördüm Bodrum'da falan. Teoman'ın hayatına çok Berna'lar, çok Didem'ler, Ayşe'ler, Hatice'ler, Güller, Gülşenler girdi. Teoman'a sorsan hatırlar mı acaba? Hatırlayamayabilir çünkü Teoman da galiba alkolü seviyor. Bazen alkol alan insanlar bazı şeyleri hatırlayamayabilirler ya da hatırlayamıyordurlar. Seviyor da kendisini son yıllarda topladı biraz. Spora ağırlık verdi. Diyete önem veriyor. Sağlıklı beslenmeye diyelim. Önem veriyor. Bazı şeylerin farkında tabii o da.
Alkolün vücuttaki zararlarını çok iyi biliyor. Çok Tahribatının farkında olduğu için belli bir yaşa gelince insan, özellikle 50 yaşlarına geldiği zaman artık sağlıktan başka hiçbir şey düşünmüyor. O yüzden dolayı da Teoman, ben de dikkat ediyorum. Çok spor yapıyor, yürüyormuş sahillerde, sağlıklı besleniyormuş. Teoman biraz da gençleşmiş. Ne kadar da 50 üzeri olsa da 50'li yaşlar ama şey gördüm. Dinç 59 gördüm yani böyle iyi 59 gördüm Teoman. 59 yaşında. Evet, 50'li yaşlarda biliyorum. Valla 59 yaşında. göstermiyor. Hiç göstermiyor 59 Bilal abi Teoman. 20 Kasım doğumlu. Burcu nedir? Yani şöyle söyleyeyim size, teraziden akrebe geçmiştir. Dolayısıyla akrep Çok çap, burcu. çok çapkın. Çapkınlar Akrep. akrepten mi geliyor? Yani hayır değil. Onunla alakası yok. Onun tabii ki tam anlamına bakabilmek için doğum haritasını görmek lazım ama şöyle söyleyeyim. Teoman bir defa çok hayata bağlı, pozitif ama Teoman'ı çok tanıyan yakından arkadaşlarım var. Burnundan kıl aldırmayan, inanılmaz böyle ketum, ters, hep böyle kendi bildiği doğruymuş gibi davranan bir tipmiş. Ve çok partner değiştirmesi, bilmiyorum belki eskiden öyleydi. Şimdi bu yaşa kadar da farkındaysan bir yuva da kuramadı, bir şey de yapamadı. Kurdu Neden böyle kurdu. olduğunu da bilmiyorum. Kurdu da ayrıldı, boşandı uzun Hayır hayır, süre. çoluğu çocuğu ya aileye karışmadı, onu demek istiyorum. Ya bir kızı oldu Ayşe ama yani şey olamadı. Eşiyle mutlu olamadı. Bir sene, 1,5 senede bitti. Çocuğun annesiyle olamadı yani yapamadı. O senin söylediğin bütün özellikler doğru. Şimdi E, şöyle bir özelliği daha var onun burcunun. Yani mesela şimdi akrep burcu da hep böyle tehlikeli bir hayvan olarak bilinir. Akrep sokar, zehirler falan ama evet. akrepler nasıl biliyor musun? Aslında akrep burcu sahipleri yani güneş burcu akrep olan ve aynı zamanda yine ay burcu da akrep olanların en büyük, en belirgin özelliği bütün yaraları, bütün her şeyleri, zehirleri kendi kendine akıtırlar. Dolayısıyla kendilerini akıttırdıkları için de biz onların hayatlarıyla ilgili hiçbir şey bilmeyiz. Çünkü onlar hayatlarından dair sel verip sır vermezler. Az önce de söylediğim gibi ketumdurlar. İçine atarlar. Teoman da bunlardan biri. Teoman'ın siz hiç kendi hayatında eksileri çıkıp da toplum içinde ya da muhabirlerle paylaştığını duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü Teoman'da şöyle bir şey var. Biraz da kibir de var. Ben onu bu halini seviyorum. Teoman'ın. Kibirli halini Teoman'a dün seviyorum. bir muhabir arkadaş mikrofon uzatıyor. Şebnem Evet. Ferah'ın sahnelere dönmesini soruyor. Ne düşünüyorsunuz diye. Rock müziğin kraliçesi Şebnem diyor. Ama diyor rock müziğin kralı yok diyor. Kraliçesi Şebnem diyor. Peki Şebnem diyor ortalığı dağıtacak, ortalığı yıkacak diyor. Şimdi konserlere başlıyor ya. O döndüğü için diyor çok mutluyuz diyor. Biletleri diyor kapış kapış gitmiş diyor. Çok çok iyi olacak diyor. Şebnem'in diyor dönüşü diyor sektör için diyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel konuşuyor meslektaşıyla ilgili. Bayramda ne Evet, herkes yapacaksınız? benim gibi olsa. Bayramda ne yapacaksınız diye soruyor muhabir. Bayram planım yok. Yok hiçbir şey diyor. Hiçbir şey yapmayacağım. Ben tatile gitmeyi sevmiyorum. Spor yapmayı planlıyorum diye konuşuyor. Muhabir bir de şeyi soruyor. Saygı konserleri yapılıyor. Siz de bekler miydiniz böyle bir etkinlik yapılsın sizin için? Bu saygı konserlerini biliyorsun Oğuzhan Uğur yapıyor. Bu Babala TV'nin YouTube'daki Biliyorum. sahibi o programları yapan o çok başarılı. Müzisyen aynı zamanda o biliyorsun. Yönetmen, senarist, Biliyorum. sunucu, YouTuber. Oğuzhan Uğur Mustafa Sandal'a yaptı, yıkıldı ortalık. Şimdi sırayla pek çok ünlüye yapacakmış. Ve Oğuzhan Uğur daha evvel yapılan bu şeyler vardı. Saygı albümleri vardı. İşte herkese Kayağan'a yapıldı. Pek çok insana yapıldı. Serdar Ortaç'a yapıldı. Mustafa Sandal'a yapıldı. Oğuzhan Uğur çok akıllıca bir şey yaptı. Konser yapıyor önce. Muhteşem bir gece düzenliyor o sanatçıyla ilgili. Çeşitli solistleri onun şarkılarını söyletiyor. Bu da evvel albümde yapılıyordu, Saygı albümünde. Şimdi sahnede yapıyor. Sahnede kayıt ettiriyor. Bütün o şarkı söyleyenleri canlı kayıt ediyor ve sonra da albümünü çıkarıyor. Şimdi iki türlü para kazanılıyor yani. Hem konserden hem de sonra albüm tıklamalardan.
Mustafa Sandal'ın şarkıları da yüklendi işte her yer, bütün platformlarda var o saygı gecesinin söylenen canlı şarkıları. Oğuzhan Uğur çok akıllı bir insan, çok zeki bir insan ve çok güzel yaptı yani o geceyi. Teoman diyor ki bana teklif edildi, zor bir organizasyon o diyor. O yüzden ben o işe girmedim diyor. Biraz rahat bir insan ya Teoman. Biraz Teoman evet rahat ama rockçıların çoğu öyle. Şebnem evet. Ferah da öyle mesela. Özlem Tekin de öyleydi. Yani bunlar çok rahat. Bunların ama benim tabii takdir ettiğim bir konu var. Hakikaten çok takdir ettim. Mesela insanlar yani meslektaşlar birbirlerine saygı duymalıdırlar aslında. Çünkü çoğu yerden biliyorum. Ben kendi açımdan da biliyorum. Yaşadım bunu. Ne kadar güzel meslektaşını böyle göğe çıkarması. Yere göğe sığdıramamış yani. Ne demiş? Rock müziğin kraliçesi geliyor. Ona da bir kral da lazım. Yani demek istediği şu. Yine Şebnem Ferah'ın bir yerde olduğunu, zirvede olduğunu, hiçbir zaman düşmediğini, aynı yerlerde hala da daim olduğunu ve olması gerektiğini ifade etmiş. Ama mesela benim bakıyorum mesleğimde, yani ben 20 küsur yıl televizyonda program yaptım. Benim bütün meslektaşlarım hep bana çomak sokmaya çalıştı. Yahut da yaptığım işi hırpalamaya çalıştı. Ne zaman ki ben bir marka haline geldim bazı kanallarda, o zaman susmayı öğrendiler. Çünkü ben gidiyordum artık kanallarda sözleşmeler, anlaşmalar yapıyordum büyük kanallarda. İmza atarken nereden bulmuşlar? Ertesi günü benim imza attığım kanallara geliyorlardı. Hep böyle Bilal abi, aynı meslekte olanlar birbirinin rekabet içerisindeler. Bu sizin sektörde de var. Ben bunu gözlerimle yaşadım. Olmaz olur mu Biliyorum ya? yani. Anlatabiliyor muyum? Her Olmaz olur mu? sektörde var. Ben burada Teoman'ı takdir ettim. Olmaz olur mu? Bizim sektörde de var. Her sektörde var. Var. Aynen. Aynen her sektörde var. Peki şimdi Hadise konusuna geçelim. Hadise senin çok sevdiğin Türk pop müziği şarkıcısı Hadise bir şeye katılıyor. Dansıyla ve şarkısıyla bir arada olunca güzel hadise. Güzel. Bir programa katılıyor, YouTube programına. Yeni şarkılarını kimler dinlesin diye soruyorlar. Yeni bir albüm çıkardı Hadise. Ekslere söylenecek laf yok bence diye konuya ex sevgililerden giriyor. Aman bize ne değil mi diyor. Dikkatimizi ekslere asla veremeyiz. Onlar bizim üzerimizden prim yapsa da ben burada Sinan Akçıl'ı eski sevgililerinden Sinan Akçıl'ı kastettiği söyleniyor. Ay iyi ki varım yani diyor, başlıyor kendisini öpmeye. İyi ki varım diyor, kendisini öpmeye. Bu ne halidir? Bu nedir? Sen ünlüleri çok iyi tanırsın. Megalomanlıktır bu. Bir insanın kendine olan fazla ilgi, sempati ve sevgisi o insanın ne kadar aslında özgüveninin düşük Yok olduğunu öyle ve bir o demeyelim. kadar da Öyle megaloman demeyelim. olduğunu gösterir. Megaloman demeyelim de kendisini beğenmesi, değerli görmesi Ama diyelim. Daha böyle. ama o demektir Daha bir zaten megalomanın toparlayıcı. kelime Daha manası bir odur. toparlayalım. Yani o hakarete varabilir. Onun için öyle Hayır, demeyelim. hakaret değil, Daha bir hakaret değil. Kendini daha bir seviyor işte. yani kendini aşırı seviyor diyelim ha. Ya Bilal abicim, şimdi bazı şeyler normal dozunda yapılır ama bazı şeyleri dozunun dışarısına çıkarttığın zaman artık gerçekten o bir, nasıl anlatabilirim size, değişik bir formata girer. Dolayısıyla herkes kendini sever ama bu kadar kendini öpüp kendini bir şey yapmak demek de ben buradan sorayım yani katılımcılara, dostlarımıza, izleyenlere, takipçilere soralım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir insanın kendini öpmesi yahut da kendine sıkı sıkı sarılması normal mi? Ya da normal Kendine dışı bir şey. ama öyle diyorsun da İpek, kendisine aşırı güvenin de bir ifadesi olabilir bu. Yani Kendisini ben de olsam bir hadise, ben de hayat kendime güvenirim. Tabii ki. Bak şimdi ayakları Bilal abi, hem yere şarkı sağlam basıyor. söylemek hem de o güçlü dansı yapmak çok yüksek bir performans gerektirir. Tabii, Mesleğinde son derece tabii, başarılı. Son derece tabii. başarılı. Ona hiçbir şey söyleyemem. Zaten günaha girerim söylersem de. Verilmiş çok büyük bir emek var. Şimdi bazıları var sadece şarkı Çok büyük. söylüyor. Onun çok Evet, fazla bir götürüsü yok. Ama sen hem şarkı söylüyorsun, nefes, diyafram kasıldıkça kasılıyor. Bir de kalkıyorsun, dans ediyorsun. Bu çok önemli bir şey ve zor bir şey ve herkesin yapamadığı bir şey. Bakın çok az vardır öyle dans edip de şarkı söyleyen. Mesela Tarkan'a bakın. Tarkan da aynı gibi ama Hadise de
facia bir performans var. Yani Hadise bir de üretmekten bıkmıyor. Sürekli olarak yeni bir şeyler çıkarıyor. Sürekli olarak yeni şarkılar. Bir albüm, bir single, devamlı bir klip çekiyor. Yani çok çalışkan anlamında da söylüyorum ama bir Sinan Akçıl takıntısı var ya. Bizim sayemizde diyor ünlü oluyor X'ler diyor. Yani Sinan Akçıl'ı gündeme ben getiriyorum demek istiyor. Geçenlerde bundan bir sene evvel bir şeyler söylemişti. Eskileri anlatmıştı. Sinan Akçıl döneminde olan bir hadiseyi anlatmıştı. İsim vermeden, Sinan Akçıl'ın ismini vermeden. Sonra Sinan Akçıl televizyon programlarına konuk falan gitti o konuyu izah etmek için. Yani oraya gönderme yapıyor. Hadiseyi de atlayalım. Evet, Afra Saraçoğlu ile ilgili sorularınız geliyor arkadaşlar. Bizim bu konuda ne düşündüğümüzü soruyorsunuz. İpek Ünlükoç diğer ismi. İpek Canbulat bu konudaki fikirlerini biraz sonra sizlere söyleyecek. Biraz daha lütfen bekleyin. Akışımıza göre konuşuyoruz. Biraz sonra o konuya geleceğiz arkadaşlar. Ulaş Tuna Aztepe, beğeniyor musun sen bu delikanlıyı taşıyacak bu Evet, denizdeki beğeniyorum. Adil? Onu da araştırmama vesile ve sebep olan sizsiniz. Ben Tabii. beğeniyorum. Siz beğeniyor musunuz? Bana Adil çok Koçer, şey geliyor. İyi bir yetenek geliyor yani. Adil Koçer karakteri çok iyi bir yetenek. Bu diziden önce de zaten çok Ben öne çıkan sadece bir yeteneğini oyuncu. beğendim ama tipini sorarsan bir şey söyleyemem. Yorum ama yetenek ve başarı ve donanım süper. Söyleyeyim yani. Gerçekten çok güzel. Süper. Bir de 38 daha şöyle yaşında. söyleyeyim. Ben bu çocuğu Ulaş Tunağantepe'ye baktığımda hep de bana bu hafta sorduğun herkes Boğa burcu. Çok enteresan. Bu Allah hafta kimi Allah. dediysen, vallahi bak kime dediysen İpek bir bak bakayım burcuna bir yorum yap. Kime baktıysam ya da haritalarını çıkarttığım çoğu aktör ya da çoğu oyunda oynayan, dizide oynayan karakterlerin, figürlerin çoğu Boğa burcu. Bu çocuk da Boğa burcu. Yetenekli, başarılı, bir o kadar da kendine güvenen ve aynı zamanda hiçbir zaman egolu olmayan, sadece ve sadece işinle gücünle ilgilenen bir tip bu. O yüzden ben çok beğeniyorum. Son dakika haberi İpek Canbulat bana kızacak. Niye benim haberim yok? Niye bana söylemedin diyecek ama İpek son dakika olduğunu söylüyorum üstüne basa basa. Ne? Haluk Levent sevdiğimiz arkadaşımız Haluk Levent taburcu oldu. Mide Çok sevindim. kanamasıyla Aman aman şükür hastaneye çok güzel. kaldırılmıştı. Güzel haber Eskişehir, verdin. Eskişehir konserinin ardından mide kanaması şüphesiyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılmıştı. Taburcu edildi arkadaşlar. Taburcu edildi. Sevindik değil mi? Ben çok severim Haluk Levent'i. Söyledim anlattım ya. Konserine gittim. Şöyle bir etrafı alırken elimden telefon aldı. Çok kendine güvenen ve halkla iç içe. Hiç ego olmayan sanatçılardan biri o da. Bak egosu yok. Bizim Teo gibi değil yani. APAP Derneği açıklama yapıyor. Bir saniye onu okuyayım sana. Teoman gibi değil diyorsun. Evet, bir dakika. Mide kanaması şüphesiyle acil servisten yatışı yapılan Genel Başkanımızın gerekli tetkikleri tamamlanmış, ardından gerçekleştirilen endoskopik işlemle mide kanaması durdurulmuştur. Kendisine kan takviyesi uygulanmış olup takipleri devam etmektedir. Önümüzdeki 2 gün içerisinde kanamanın tekrarlanmaması halinde taburculuğu değerlendirilecektir. Bu 2 gün evvelki açıklama. Ve bugün yapılan kontrollerde de durumu taburcu olmaya müsait görülmüş. Taburcu olmuş. Ne zaman taburcu olmuş? Saat 14'te taburcu olmuş. Evet. 14'te taburcu olmuş. Yeni yayına koymuşlar haberi. Gözümüz O aydın. taburcu oldu ama Kadir İnanır entübe edildi. Evet, Kadir İnanır dün konuşmuştuk. Entübe edildi maalesef. Entübe de Yani kötü bir durum, sıkıntılı bir çok durum. üzgünüm. Benim yani gerçekten dua ediyorum ona kendisine ama geçen sefer de söylemiştim. Sizler bir yerlerden haber aldığınızda işte çok iyi, durumu iyi. Levent İnanır diyordu galiba. Yanılmıyorum değil mi? Evet, evet, Siz evet. de Evet, hep olduğunu öyle. söylediniz. Ama ben Evet. onu iyi görmedim. Yani Allah'ım ya Rabbim inşallah sağlık şifa verir Allah. Cuma gününü yüzü su hürmetine güzel enerjilerle. İnşallah ya Kadir İnanır iyileşsin. İnşallah Kadir İnşallah. abi.
İnşallah. Kadir abi inşallah. Evet, şimdi peki Ulaş Tuna Aztepe'yi konuşacaktık. Evet, Soruyorlar. çok beğeniyorum. Donanımlı. Çok iyi rol yapıyor. İnanılmaz kültürlü. Bu arada ben onu araştırmıştım. İstanbul Erkek Lisesi mezunu. Aynı zamanda Mimar Sinan mezunu. Aynı zamanda yurt dışında da bir şeyler yapmış. Donanımlı. Yani bu çocuk böyle hani nasıl anlatayım size? Şeyden yumurtadan çıkmış gibi ortaya çıkmamış. Anlatabiliyor muyum? Herhalde. Kendisini yetenekleriyle, Herhalde. kültürleriyle donanımlamış, biriktirmiş, öyle çıkmış. Boş bir çocuk değil. Çok da beğeniyorum kendisini. Herhalde öyle. Tabii doğru söylüyorsun. Bir background'u var. Belli Var oluyor var yani. zaten. Dediğim gibi Çok alaylı değil, çok öyle söyleyeyim. çok açık belli oluyor zaten. Yo, alaylı da olabilir ama verilmiş büyük bir emek var. Verilmiş yıllar Şimdi var. Bilal abi, alaylılık şans demektir zaten. Alaylıysa şans demektir. Yetenek doğuştan var demektir. Tabii tabii Ama tabii. şimdi işin içerisine kültürünü, donanımını, bir de yeteneğini koyduğun zaman alaylı çarpı 4 çıkar ortaya. Çok Anlatabiliyor doğru. muyum? Çok doğru. Şimdi ayırmak Ulaştın lazım. Aztepe geçtiğimiz aylarda ünlü model İrem Hazedar'la bir görüntülenmişti. Bir mekanda sarmaş dolaş, samimi bir şekilde görüntülenmişti. Sarışın bir uzun saçlı bir bayanla arkadan böyle Ulaş sarılmış bir gece vakti. Ulaş olduğu da yandan profilden belli fotoğrafta. Ve bir ilişki yaşanıyordu, ortaya çıkmıştı. Daha önce de Türkiye güzeli Ceren Aslan'la çıkıyordu Ulaş Tuna Aztepe. Şimdi arkadaşlar, muhabir arkadaşlar bu en son sevgilisi İrem Hazedar'ı sormuşlar. Aşk hayatınız nasıl gidiyor diye sormuşlar. Bir rüzgar esti geçti, yalnızım demiş. Yazık Bir ya, rüzgar üzüldüm. esti geçti. Burada da bir Yalnızım. mana var yani. Bir anlam Niye yüklemiş diyor çünkü. ya? Bir şarkıydı o eskiden, hatırlıyor musun? Türk sanat müziği. Nesin Sipahi söylerdi. Senin yaşın yetmez ama Aa, Nesin yok, ben Sipahi'ye. yaşlıyım. Estağfurullah, Yok söyleyin, bilirim estağfurullah. neydi şarkı? Bir rüzgardı esti geçti yalnızım. Bir rüzgar esti geçti yalnızım. Yalnız Bir rüzgar da esti geçti diye Nesin Sipahi'nin söylediği bir şarkı vardı. Şimdi mısraları güftenin aklıma gelmiyor. Peki ve Ulaş Tepe Aztepe'li bir röportajda aşkı sormuşlar. Çok yakışıklı çocuk. Kadınların merak ettiği bir çocuk. Bizim izleyenler arasında da merak edenler olduğunu tahmin ediyorum. Bakın ne diyor. Aşk diyor hayat enerjisini yükseltir. Aşkı sanatla birlikte insanın başına gelebilecek en muazzam şey olarak düşünüyorum diyor. Aşık olduğunda hayatının ve enerjisinin pırıl pırıl olduğunu söylüyor. Ritminin yükseldiğini ve ayakların yerden kesildiğini söylüyor. Aşık olduğu zaman nasıl bir insana dönüştüğünü 3 kelimeyle özetliyor. Cesur, yaratıcı ve hafif. Çünkü söylediğim gibi Boğa burcu insanı aşk insanıdır. Boğa kadını da erkeği de aşk insanıdır. Onunla aşksız hiçbir şey yaptıramazsın. Eğer Boğa'nın aşkı bittiyse zaten her şey bitti demektir. Dolayısıyla o aslında aşkın işiyle birlikte birleştiği zaman ortaya değişik bir enerji çıktığını vurgulamak istemiş. Ama güzel, ben onu okudum, biliyorum. Aşk adamı bu. Aşk adamı. Boğa burcu aşk adamıdır. Eskiden aşık iki insanın anlaşabileceğini düşünürken zamanla bu fikrim değişti. Artık anlaşabilen iki insanın aşık olacağına inanıyorum diyor. Herkes için bir dileği var. Aşkın dönüştürücü gücüne çok inanıyorum. Ee, Herkes için duamdır. İnşallah hepiniz ömrünüzde birden çok defa aşık olursunuz. Ya sana ne ya? Sana ne olurlar olmazlar. İnsanlar bir kere aşık olur. Ömür boyu onunla gitmek ister ya. Öyle ama ya yuvaları dağıtacak ya. Bu kadar da fazla yani. İnsan bir kere sever ya da son sevdiği, son aşık olduğuyla ömür boyu devam edecektir. Bu adamın temennisi, duası tutarsa haydi boşayacak kadını, gidecek başkasına. Olur böyle şey ya. İşine gücüne bak Ulaş. Yani Yani o kişiden kişiye göre değişir. İnsanın karakteriyle alakalıdır o. Birini bravo. bırakıp birine gitmek, oradan o daldan bu dala konmak karakteristik bir meseledir. Tartışılır bu. O yüzden de daha oluşmamış bence. Bu konuda kendisi oluşmamış.
Tamam, aşka saygımız var da bu denli de değil yani. Bu kadar da Mehmet Ali Erbil'e evrilecek bu çocuk biraz daha bekar kalırsa. Aynen öyle olacak. Aynen öyle olacak. Ya bir taşacak bu denizden devam edelim. Orada yine Tamam. pırıl pırıl Ava Yaman var. Senin de çok sevdiğin. Çok Başroldeki beğenirim onu. Ava Yaman'ı çok beğenirim. çok beğenirsin. Bir de Burak Yörük var. Oruç karakteri. Onun oradaki yavuklusu. Burak Yörük'e Ava Yaman'ı soruyorlar. E, Avayaman diyor yeni bir enerji, yeni bir sanatçıyla gelişme aşamasında ilk işini yaparken beraber olmak garip bir his diyor. Avayla bunu yoğun yaşadım diyor. Kendi eski halini görüyorsun diyor. Avada kendi eski halini gördünüz. Güzel insanların bir arada olduğu ortama denk geldi. Çok şanslı. Herkes ona sahip çıkıyor sette diyor. Katılıyor musun? Hakikaten çok şanslı bence de Avayaman. Ne setler Niye? var. Burak'la birlikte olduğu için mi şanslı? Hayır, güzel insanların bir arada olduğu bir sete denk geldi, bir ortama denk geldi diyor. Çok Aa, şanslı. tabii canım, enerji, tabii dostluk enerjisi, arkadaşlık enerjisi başarıyı götürür. Eğer öyle bir ortamda çok güzel bir frekansta pozitif bir enerji varsa oradan çok büyük yoğun başarı çıkar ortaya. O Yani bize de aslında geçiyor. Diziyi seyrederken bize bile geçiyor. Oradaki evet. arkadaşlık, set arkadaşlığının çok güzel olduğu, değil mi? Ama bir şey söyleyeyim mi? Ava'nın kökeni biraz farklı olmasına rağmen inanılmaz pozitif, çok hayata bağlı, çok böyle ne bileyim enerjisi akan bir kız. Yani ben inanıyorum o Ava'nın, yani bazen bakıyorum soğuk, soluk, donuk, bazen bir bakıyorum çok canlı, kanlı, heyecanlı. Ya ikilemde kalıyorum. Acaba diyorum yorgunluktan mı böyle falan, ama baktığım zaman analiz ettiğimde bak cümleleri harika. Öyle bir ortamda güzel şeylerin çıkacağını hissetmiş o pozitif enerjiyle ve orada sevdiği insanlarla var olmuş. Bizler de öyle değil miyiz? Mesela ben seni sevmesem burada yayında beni bir dakika tutamazsın. Yani gerçekten seni sevdiğim için buradayım. Şimdi somurtuk soluk suratlı bir insanla burada yayın yapmak var. Bir de böyle enerjik, hayata bağlı, pozitif. Bir de eleştiri yaparken, aman Allah'ım, güleç yüzle bir eleştiri yaparken yayın yapmak var. Çok farklı şeyler. Doğru söylemiş, yani Burak çok doğru söylemiş Ava ile ilgili. Burak Ava ile ilgili çok doğru söylemiş. Katılıyorum senin bu görüşüne. Oktay Kaynarca demiş ki bizim Halit Ergenci çok kıskanıyorum. Bunlar konservatuvarda beraber okudular. Adam Niye? adam haremde dizi çekti. Ben hep erkeklerle dizi çekiyorum. Bundan sonra erkek olmayan bir dizi bulacağım kendime demiş. Ya Oktay Kaynarca Allah doyursun gözünü ya. Oktay Kaynarca ya. Haremde dizi çekti diyor. Muhteşem Yüzyıl dizisinde haremden insanlar, kadınlar gelip gidiyordu ya padişah oynadığı için. Yani Oktay Biliyorum. Kaynarca ya. Yani ah Oktay ah. Ah Oktay ah. Çok güzel bir hayat yaşıyor Oktay Kaynarca. Allah Yani nasıl algılıyorsun yaşantıyı? Hayat yaşıyor derken nasıl yani? Mesela senin yaşam felsefen nedir? Neye göre ya çok güzel bir yani hayat yaşıyor? çok güzel para kazandı. Çok güzel bir yerde. ATV'nin 30 senedir ekran yüzü, 30 fazla oldu. 20 senedir ekran yüzü ATV kanalında. Bir dizi bitiyor, 2 sene ara veriyor. 2 sene sonra yine yeni bir diziye ATV'nin lokomotifi diziye başlıyor. Her şey onun üzerine kuruluyor. Başarılı yani. Ondan mı ondan Tabii dolayı mı diyorsun? hem ondan bu dizi çekmediği zaman bir yarışma programı sunuyor. 2 sene, 3 sene. Yine ekranın yıldızı. Çok 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 güzel para kazanıyor. Çok 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 parası var. Para eşittir mutluluk diyenler, para eşittir işte huzur diyenler mesela buradan bir şey alabilirler kendilerine. Çok başarılı olmasından dolayı buradan yine bir şey alabilirsin. Oktay Kaynarca adına. Ve bekar, evlendi, çok kısa sürdü, boşandı, yapamadı, evliliği yürütemedi. E, Güzel kadın arkadaşları oluyor. İşte Ulaş Tuna Açtepe diyor ya aşık olun, çok aşık olun filan. Oktay onun sözünü dinlemiş sanki. Devamlı aşık oluyor.
Çok güzel bir özel hayat kuruyor kendisine. Dünyanın her tarafına gidiyor, kimsenin haberi yok. Yani dolu dolu bir hayat yaşıyor. Ama Diyecektim ki devamlı bana, aşık olmak diyeceksin da ki bana bana biraz bu mudur? Bu mudur? Bu mudur? Mutluluk bu mudur? Çok iyi olmak, yani hayattan çok büyük, her anlamda başarıya ulaşmak bu mudur? Kimine göre budur. Yani herkese göre değişir o. Herkese sen göre ne diyorsun? değişir. Benim Sen ne mantığıma diyorsun? uygun değil. Yani sürekli aşktan aşka girmek, oradan buna aşık olup da eğer bu hayattaki mutluluksa benim mutluluk Niye anlayışım değil. sadece aşkı aldın? Adamın ben çok başarılı olduğunu söyledim burada. Adamın çok güzel paralar kazandığını söyledim. Tamam, yurt dışına gittiğini Herkese çuvalla söyledi. para verirler mi? Herkese çuvalla para verirler mi? Bu eskiden, sen çok iyi bilirsin. Ya benim yaşım uygun dedin. Eskiden az solistlere çuvala doldururlardı parayı. Arabanın Öyleymiş, bagajına, biliyorum. Maksim'in arkasındaki o otoparka yanaşırdı araba. Evet, Bagajına evet. iterek böyle şeyi sıkıştırırlardı, para çuvalını. Günümüzde para çuvalı yok ama Oktay Kaynarca'nın da İBAN'ına hak ettiği o güzel paralar her ay düzenli olarak yatıyor. Çok büyük paralar kazanıyor. Allah daha çok versin. Çünkü Ya hak ediyor. gözümüz yok ki. Onunla alakası yok söylemek istediğim şeyin. Öncelikle biraz vurdura vurdura hani aşktan bahsettin sürekli. Çok normal olabilir. Çünkü biraz zampara bir burç. Biliyorsun Oktay Kaynarca Kova burcu. Mehmet Ali Erbil'le aynı burcu taşıyor. Ama tabii ki başarı hiçbir şey söyleyemem. Çalıştığı için kazanıyor, parası var. Tabii ki onun hakkı yurt dışına gitsin, gezsin, tozsun, eğlensin. Ben severim Oktay Kaynarca'yı da aynı zamanda. Ama tabii ki böyle Milliyetçi, sıklıktan milliyetçi, inançlı, biliyorum çok anormal derecede Atatürkçü, öbür dünyayı da milliyetçi, düşünen, öbür vatansever. dünyayı da düşünen bir insan. Çok fazla söylemek istemedim. Yani Tevekkül inançlı da eden bir insan. yani. Tevekkül ediyor. Evet, inanç benim konuğum oldu. Hayatını konuştuk biz onunla bir saat. Laf aramızda programı yapıyordum Kanal Türk'te 2010 senesinde. Bir saat bana hayatını anlattı. Babasız büyümüş, amcasına baba demiş. Yani ezilerek büyümüş bir çocuk hayatın içinde. Tırnaklarıyla kazıya kazıya buralara gelmiş. Kahvede, amcasının kahvesinde çıraklık yaparak okumuş filan bir çocuk. Allah daha iyi etsin diyelim. Hadi buradan çıkalım. Evet, Tamam yayına mı? biraz daha lütfen tıklayalım rica ediyorum. Bakın 436 kişi izliyor şu an bizi. Şunu bir yapalım şöyle bir 600 falan. Hiç ben canlı yayında normal koşullarda hiç söylemem bunu. Caner olmadığı için Caner'in yerine moderatörlük de yapıyorum. Yok, var, Banu moderatör var. Ünvan da mı yok? Servin işi sağlam burada. Servin burada mısın? Demin buradaydı, Ama gördüm. Banu da yok galiba. Ümran'ı da göremiyorum. Peki özel abonelerimden kim var? Nelide Manzano burada mı? Özel abonem Arjantin'den. Nelide Manzano burada mı acaba? Süreyya Diker, bak Servin işi sağlam geldi. Süreyya Diker, Süreyya Hanımcığım burada mısınız? Peki Delfina Dimasio özel abonem Şili'den. Delfina Dimasio. Peki yoklar, daha sonra izleyecekler yayını. Kubilay Aka ve Hafsanur Sancak tutan ayrılmışlardı Şubat ayında ve Hafsanur Sancak tutanın ismi bir ilişki dedikodusuna da karışmıştı. Evet, biliyorum. Kıskanmak dizisinde Selahattin Paşalı'yla oynarken yakınlaştıkları iddia edilmişti. Bunlar hep iddia olarak İddia, konuşuldu iddia. ama haberler çıkmıştı ve onlar ayrılmışlardı, Kubilay'la Hafsanur Sancaktar. Sessiz sedasız barışmışlar ve aynı projede ATV'nin Mercan Köşk isimli dizisinde ikisi de başrol seçildi. Ne kadar güzel. Hafsanur audition yaptı. Hafsanur yapımcının, yönetmenin isteği üzerine 5 kişiyle yarıştı. 5 oyuncuyla audition yaptı ve Hafsanur seçildi. Bu kadar da böyle kazıya kazıya hakkıyla başrole geldi. Kubilay Aka ile ayrılıp barıştığı sevgilisiyle oynayacak. Sana iki şey sormak istiyorum. Buyurun. Hafsanur'un oyunculuğunu beğeniyor musun? İkincisi Evet, de son zaman bak şimdi Bilal abi baştan bir anlat. beğenmemiştim. Kendi kendime eleştirmiştim ama şu an inanılmaz beğeniyorum. Hatta çok samimi bir kız arkadaşım var Aşkın diye, ona sordum. Dedim ki sen nasıl buluyorsun bu kızı dedim. Sen deli misin ya, korkunç bir yetenek dedi. Beğeniliyor. Etrafıma da soruyorum, ben de kendim de beğeniyorum zaten.
Ben de her zaman değil ama bazen oyununu çok beğeniyorum. Bazen bazı durumlarda çok Ya, e, ba farklı farklı yani farklı bir şekilde şaşırtıyor beni. Ve Bir bunu de balık burcu yapmaya olduğu için başladı. değişken. Evet. Değişken de. Bir Bazen düz bakıyorsun oynuyor. rolünü çok iyi oynayabilir. Çok duygusal olabilir. Ama o gün o duygusal mod da olmayabilir. Farklı bir frekansta olabilir. Balık burcunu çok duygu geçişlidir. Çok böyle anlık bir duygu geçişi beni aslında ürpertir. Bazı arkadaşlarım da vardır. Böyle anlık duygu geçişi yaşarlar. Çok fazla sevmem ben bu tarz şeyleri. Ama başarılı buluyor muyum? Evet. Son zamanlarda buluyorum. Balık Şu burcu olduğun ağız için şu ağız yapısına baktığım zaman onun mesela üzgün oynuyor. Üzgün karakteri üzülmesi gerekiyor. Üzgün şu ağız yapısına öyle bir mimik veriyor ki ağlayasım geliyor onu seyrederken biliyor musun? Onun derdi bana da geçiyor. Bak Hafsanur'da bu var. Hafsanur'a bu bölümü atın. Herkes böyle konuşmaz. Hele gazeteci arkadaşlar böyle yorum yapmaz oyuncularla ilgili. Ben doğrucuyum. Yani o kadar gerçek oynuyor. Peki pardon sen bir şey söylüyordun sözüne girdim. Devam hayır, et lütfen. estağfurullah. Demek istedim ki bu kız zaten balık burcu olduğu için geçişleri çok fazla. Hem duygusal yoğunluğu fazla. Bir de balık burcu çok sulu gözdür. Ağlamayı sever. Yani tam böyle burcuna uygun bir meslek seçmiş. Tam böyle bu aktörlükler, işte ne bileyim dizilerde oynamalar, işte dizi oyuncuları. Hep bakıyorum ben. Çoğu da balık burcu yahut da ne bileyim işte çok da koç olan da var. Ama duygu yüklü bir burç olduğu için çok da başarılı oluyorlar bunlar. Çok dikkat ettim buna. Osman burada mı? Osman arkadaşım burada mı? Osman'ın Afra Saraçoğlu konusundaki yorumunu merak ediyorum. Bugünkü olayla ilgili Osman 2 satırla yazsana lütfen. Evet Kubilay Aka zaten oyunculuğuna Kubilay'ın bir şey diyemeyiz. Biraz daha Hafsanur'u üzmezse, az üzerse çok çok iyi olur. Ya Peki zaten ikinci soruma geliyorum. İkinci soru. Sen zaten ne devam et. Anlat. zaten e, yani bu kızı idare etmek çok basit bir şey. Çünkü duygu yoğunluğu olduğu için ne dersen onu yapar. Her yere çekebilirsin, her yöne gelebilir. Saf ve temizdir balıklar. Ama kendisi de Koç burcu. Dolayısıyla orada zaten Koç olduğu için onun ani çıkış, fevri davranışları vardır. Zaman zaman sinirli olur. Bakın her duyduğuna inanır. Bir defa Koç'un en büyük özelliği budur. Yapmayın. Bütün koçlara söylüyorum. Her duyduğunuza inanmayın. Bak şimdi çok var bana öyle gelen şeyler. Mesela bu Afra ile ilgili son haberler de öyle. %80'i bunların Koç burcu. Bak sor chat'e alttan yazacaklar koçum 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 diye. İnanmayın inanmayın. Koçlar çok böyle inanma güdüleri ve potansiyelleri yüksek bir burç. Bir de ansızın sinirlenirler, kalp kırarlar, sonra pişman olurlar. Koç burcu ateş grubudur. Yani gerçekten aslında ikisini birbirine yakıştırıyor muyum? Yakıştırıyorum öyle söyleyeyim. Peki. Şimdi Peki. Şimdi bu Eylül'de başlayacak bu dizi. Ağustos'ta demek ki sete çıkacaklar. Ağustos'un 10'u gibi. İsmi Mercan Köşk. Mersin ilinde Tarsus ilçesinde çekilecek dizi ve dizide arkadaşlar bir polis kızı olan Cemre'nin ani bir kararla yaptığı evliliğin nikahın hemen ardından kocasının ortadan kaybolmasıyla beklenmedik bir arayışa dönüşmesi konu alınacak. Cemre Aras karakteri de Kubilay Akan'ın, Cemre karakteri de Hafsa Nur'un olacak. Sence bu bu sevgililer yine bir kriz yaşarlarsa özel hayatlarında dizi başladıktan Ama sonra yaşayabilirler. Böyle bir olası var. uzaklaşmakta. Çünkü Çünkü burçları bak gerçekten böyle bir olası var. Yani bir defa erkeğin burcunun Koç, kendi kızcağızın burcunun balık olması zaten burada bir arıza var. Nereye kadar o kız alttan alabilir? Çünkü koçları çok iyi tanıyorum, biliyorum. Bir defa koçlar çok böyle sinirlendikleri zaman kendilerini tutamazlar. Ağzına pardon bir gelen bir saniye. şeyi Pardon bir saniye affedersin. Diğer telefonda Onur Akay'ı bir arasana. Bir 10 dakika sonra o konuyu konuşurken Onur Akay'a da bir fikrini, düşüncesini soralım. Hadi sana zahmet. Affedersin sözünü kes. estağfurullah, estağfurullah. Bir söylesene. Bir Onur Akay'ı da bir 10 dakika yayına alalım. Üçümüz beraber olalım Ama ekran. onun bir huyu var biliyorsun değil mi Bilal abi?
Asla ve asla telefonlara bakmıyor. Öyle mi? Arıyorum. Keyfine gelince arar o. Bak aranıyor diyor. Birileriyle konuşuyor şu anda Onur. Birisiyle konuşuyor. Ama dur Peki. bakalım. Döner Yok, o kapat. bana. Kapat. Çünkü ben arayamıyorum. Telefondan yapıyorum Ben yayını. söyleyeyim. Aklıma son anda Bunu geldi. Bilal Son abi anda söyledi. geldi. Beni ara. Ha. Çünkü onunla bugünlerde yayınım yok. Çarşamba gününe kadar da Onur'un fikrini merak ederler seyirciler. Peki. e, Yani bir kriz çıkma ihtimali her zaman var diyorsun burçlarından dolayı. Tabii burçlarından dolayı. Yani çok sakattır o balıkla koç. Çünkü biri ateş, biri su. Hep böyle tolere eder balık ama nereye kadar edecek kardeşim? Belli bir yere kadar. Her insan farklıdır ama bir insanın da sabrı vardır. Bir bardağın da dolma potansiyeli vardır. Dolar en sonda patlar. Balık burcu çok sessiz sakin gider ilişkilerinde. Koçlar öyle değildir. Koçlar hiç ummadığınız kadar edepsizleşir. Evet, biraz sonra Afra Saraçoğlu konusunu konuşacağız arkadaşlar. Yani aynı evde yaşıyorlar, aynı setteler, 24 saat birlikteler ve burçlarından dolayı da aralarının gerilme ihtimali var. Bir kriz çıkarsa da Allah korusun dizi tehlikeye de girebilir yani, değil mi? Fakat profesyonel oldukları için mesela özel hayatlarında ayrılsalar da profesyonel oldukları için set devam eder diye düşünüyorum yani. Diziye bir şey olmaz. Bir anda da aklıma bu geliyor. Sen ne diyorsun? Bu ihtimal ama yapımcı bu ihtimali göz ardı etmemiştir. Fakat yapımcı senin gibi burçlarına falan inmez ki, bilemez ki. Burçlar Ya çok baştan etkili. söylediğim her şey doğru çıktı. Geçen günde hatta bana valla 100-150 kişi yazmış. İpek Hanım ne dediyseniz bu konuyla ilgili doğru çıktı. Ama bu sorduğunuz son soruyla alakalı olarak yapımcı her şeyin iyisini bilir. Kendini böyle riske atacağını hiç düşünmüyorum. Çok da profesyonelce yapar. O yüzden bu konuyla ilgili yorum yapmayayım ben. Peki yine sen de son derece güzel bir cevap verdin her Ama bak zaman. alttan yazıyorlar bak Twitter'da fotoları var diyor. O fotoyu ben de yapabilirim arkadaşlar. ChatGPT'ye yollarım. Ben de o fotoyu Twitter'da gördüm o fotoyu. Yapay zeka fotoğrafı. Peki, şimdi Ece Erken'in storiesinde paylaştığı konuya gelelim. Ece oğlu Eymen'le havalimanında bir seyahate çıkacak bugün öğleden sonra ve bir story çekiyor. Az önce burada diyor Afra Saraçoğlu'nu gördüm diyor arkadaşlar diyor. Her söylediğimiz doğru çıktı diyor. Fakat diyor ben gazeteci değilim diyor. Gördüm ama diyor fotoğraf çekmedim, çekmedim. Ondan sonra gazeteci arkadaşlara saygı duyuyorum diyor. Uzun saçlı o erkek diyor daha evvel ismi geçen diyor uzun saçlı erkek de gördüm Afra Saraçoğlu'nu diyor. Nereye gittiklerini söylemiyor. Fotoğrafı çekmediğini üstüne basarak söylüyor. Uzun saçlı bir beyle beraberdi diyor. Ne diyorsun bu konuda? Yani herkes tabii ki Bu haberi Poyraz Yosmaoğlu geldi. Daha önce Kopenhag'da dedikodusu çıkan. Fikrini merak ediyorum. Yani ben bir defa boğa burcu bir kadın olarak bir şeyi görmeden asla inanmam. Bana böyle resimlerle yok efendim şunla bunla değil. Ben tamamen bir kanıt isterim. Bu kanıtı da ancak ve ancak tek bir kanaldan değil 3-4 tane magazin sayfası yahut TV kanalında görmüş olsam o zaman derim ki tamam cuk diye yerine oturdu. Haber tek bir yerden değil derim. Şu anlık haber tek bir yerden. O yüzden bende soru işaretleri ve muamma var kafamda. Tabii bir yandan da bunlar iyi bir kanalda magazin programı yapıyorlar. Ama sonuç itibarıyla ben önce ilk başta söylediğinde resim istedim mesela. Bir İpek olarak, bir kendim olarak o resmi kendim içimden istedim. Şimdi Twitter'da biraz geç yayınlandığına göre her şey olabilir diye düşünüyorum. Bir yapay zeka da olabilir bu. Bu benim Yapay kendi naçizane fikrim yani. Ya da ne bileyim birisi tarafından yapılmış bilgisayarda bütünleştirilmiş bir şey de olabilir. Her şey olabilir. Bilgisayar oyunu da olabilir yani. O fotoğraf yok. yüzden biraz daha beklemeyi Yok. tercih ediyorum.
Fotoğraf yok zaten. Fotoğraf Ece çekemedim diyor zaten. Yani bir Ama başkasının alttan kullandığı yazıyorlar. fotoğraf Alttan yok. yazıyorlar gör Hayat diye. önümde şimdi, önümde şimdi bağırıyor ben yapay zekayım diye. Göstereyim. Bakayım. Bağırıyor ben yapay zekayım diye. Görülüyor mu? Evet. Evet. Ben yapay zekayım diye bağırıyor Evet. fotoğraf. Yapay zeka. Evet. Yani tuvalet de burada Afra'nın üzerinde tuvalet var. Gece tuvaleti var. Oğlanın üzerinde Evet. şey var. Ben Havalimanında yani kendi kişisel olarak hiçbir hayatım boyunca kulaktan duyma şeyleri hiç inanmamışımdır. Gözle görmediğim müddetçe %100 tamam bu böyledir demediğim müddetçe buradaki chat'i, takipçileri ve sizin de abonelerinizi aldatıp yanlış bilgiler veremem. Tabii ki keşke Onur bağlansaydı. Onur daha iyi bilgilere sahip bu konuda. Daha net şeyler söylerdi diye düşünüyorum ama Bilal abicim ben inanmıyorum. evet İnanmıyorum. Onur'u Yani bu böyle son 10 günden beri bir magazin bir şeyine girdi bu olay. Son 10 günden beri kızı böyle bu konuyla yani ben bilmiyorum, inanmıyorum. Madem öyle o zaman neden bütün magazin mecralarında, bütün kanallarda görülmüyor? Hafta sonları sabahın köründe açıyorum bu magazinleri ben. Ben başka program Süreyya, izlemem orada. Süreyya Hanım özel abonem bir soru soruyor. Çok haklı. Havalimanında başka birisi yok mu? İnanmıyorum diyor. Yani şunu söylemek istiyor Süreyya Hanım. Peki sen Ece çekmek istemedin çekmedin ya da ona işte elin varmadı falan çekemedin çekmedin ki havalimanında insanlar bekler. Orada kim bilir ne kadar bekledi diye düşünüyoruz hepimiz. Afra Saraçoğlu oradaysa gerçekten. Sen çekmedin. Havalimanında başka birisi yok mu diyor. Yani onlarca insanın o fotoğrafı çekmiş olması lazım. Sen Afra Saraçoğlu'nu görüp tanıdıysan Ece Erken senin gibi onlarca insan da o havalimanına girerken çıkarken orada beklerken gözlüğü de olsa sen tanıdıysan herkes tanımıştır. Yanındaki çocuğu sen tanıdıysan herkes tanımıştır. Afra Saraçoğlu'nun milyonlarca hayranı var. O havalimanında da binlerce hayranı vardır. Herkes çekerdi. Sen niye çekmedin? Oğlun Eymen yanında. Eymen'in elinde iPad olduğunu söylüyorsun. Eymen'e söyleseydin Eymen o iPad'le o fotoğrafı çekerdi. Madem sen cep telefonla çekmeye çekindin Ece. Yani anlamak mümkün değil. Hem televizyonda çok seyredilen bir program yapıyorsun Ece. Televizyoncusun, gazeteci değilim diyorsun. Sen gazeteci değilsin ama gazeteciden çok fazla çıkışlar yapıyorsun, istihbaratlar getiriyorsun, anlatıyorsun bir gazeteci gibi. Yani burada seni eleştirmek için söylemiyorum asla. Yani bir gazetecinin televizyonda böyle bir programda bir yorumcu olarak ne yapması gerekiyorsa sen de fazlasıyla yapıyorsun yıllardır Ece. Onun için bu bir savunma olmamalı senin için. Gazeteci değilim demek. O vatandaşlar gazeteci mi? Binlerce insan dünyanın her yerinde binlerce ünlü çekiyor, paylaşıyor. Hiçbiri gazeteci değil. Bu bir bahane değil. Burada gizlediğin bir şey olabilir senin. Bu böyle konuştuğun için Ece. Aklıma bu geliyor. Yanaklarından öperim arkadaşım. Bunu da söyleyeyim. Ama Ve başka hiçbir gazeteci ya da fotoğrafı medyadan kimse yok muydu orada? o fotoğrafı eğer gördüysen çekmen lazımdı. Efendim canım. Diyorum ki sadece orada Ece mi vardı havalimanında? Görevli yok muydu? Bir memur yok muydu? Sekürteden, güvenlikten kimse yok muydu? Bir polis memuru bile. Ben Bülent Hanım'la bir yere gittiğimde inanmazsın. Polisler bile böyle kameralarla çekiyorlar. Anladın mı? Mesela havaalanından çıkarken, girerken, free shop'ta orada burada. Hep çekiyorlar. Bir tek yani Ece mi vardı? Ece mi gördü? Onu sormak istedim ben. Yani o fotoğrafın olması lazımdı. Ece gibi tecrübeli bir televizyoncuya o yakışırdı. O yüzden insanlar Afra Saraçoğlu'nu çok sevenler, Afra ile Mert'i birlikte sevenler inanmıyorlar bu sözlerine. Ama bakalım pazartesi günü Ece ekrana çıktığı zaman bu konuda elbette konuşacak. Belki yeni bir delil koyabilir ortaya. Belki pazartesiye kadar eline bir fotoğraf geçer. Belki bu söylenenlere, bu iddialara kızar, araştırır, böyle bir şey varsa ortaya çıkarır. Bilemiyorum. Bunu açık kapı bırakalım ama ben böyle bir şey olduğuna inanmıyorum. İspatını görmediğim için. İnanmıyorum. İspatını görmediğim için. Ben de inanmıyorum. Ama chatte yazıyorlar. Niye inanmıyorsunuz diye. Ben inanmıyorum. Dediğim gibi ben gözümle görmediğim bir şeye lafla inanmam. Görmem gerekiyor o resmi. Ve incelemem lazım. Gerçekten doğru resim mi yapay zeka mı? Analiz etmem lazım.
Anlatabiliyor muyum? Bir de ben bir kişinin söylediği lafa inanmam mesela. Onu toplu olarak söylemeleri lazım. Hani Ece söyledi bunu ama Ece ile birlikte 3-5 kişi daha bunu söylerse o zaman inanırım. O zaman olasılık yükseliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani doğrulamak gerekir ya. Check etmek, doğrulamak gerekir. Ben İnsanlar inanmıyorum be Bilal doğrulamak abi. Yok öyle istiyorlar. bir şey. İnanmıyorum ben. Bu İnsanlar çocukla da muhabbet andılar. Bu çocuğa da reklam oldu bu. Parasının yanına da hediye oldu bu reklam çocuğa. Hiç de hoş olmadı. Olmuyor da ve son derece rahatsız oluyorum. Bu çocukla bu Afra'nın anılmasından son derece rahatsızlık duyuyorum. Yani bu çıkan haberler devam edecek. Yarın da devam edecek. Etsin ne olacak? Bu Nereye kadar konu edecek? Ay artık resmi, yani en büyük Allah'ım ne olur şunları ikisini bir arada görelim bir yerlerde. Şunların ağızlarını susturalım yani. yani Afra ile Mert'in bir araya gelip ortaya çıkıp el ele Ama çıksınlar yani böyle vermesi, muallakta kalmaz bu olay. Onu söylemek istiyorum. görüntü vermesi gerekiyor Evet, ki görüntü vermesi lazım. bu konu kapansın. Bu konu kapansın. Peki son sözlerini alayım, veda edelim. Son sözlerim eee Afra ile ve Mert'le ilgili son sözümü söyleyeceğim. Yayınla ilgili değil. Bir defa bu ikisi ayrılmış olsalardı ikisinden biri her zaman yine söylediğimin üstüne basa basa söylüyorum. Mutlaka bir magazinciye yahut bir televizyon kanalına ya da herhangi bir haber portalına haber verirlerdi. Derlerdi ki evet doğru biz ayrıldık yollarımızı ayırdık. Dikkat edin ikisi de böyle bir şey söylemedikleri gibi kendi özel hayatlarıyla ilgili de bilgi vermiyorlar. Resim yok, bilgi yok. Şimdi ben şahsen benim sevgilim olsa ben gururla onu ne yaparım biliyor musunuz? Elinden tuttuğum gibi toplum içine çıkarırım direkt. Direkt çıkarırım toplum içine. Senin Yani ama sevgilin tabii var bazı ya. Kaan sebeplerden var dolayı ya. çıkaramıyorsam Kaan var ya. Kaan var. Senin sevgilin var. onunla alakası yok bak. Demek istediğim şu eğer toplum içerisine birisini çıkaramıyorsam ya bu e, meşru olmayan bir ilişkidir yahut da baskılı bir ilişkidir. Bu baskıda işinden dolayı olabilir yahut da ne bileyim dediğim gibi yapımcı ve yönetmenden dolayı olabilir. Israrla piyasalarda yoklar, ısrarla çıkmıyorlar. Israrla ikisi de ama demiyor ki benim sevgilim bu, ben bununlayım, bununla birlikteyim. Bizim bir gelecek planımız var, biz bir yuva kuracağız. Projemiz bu. Hiçbir şey yok, yorum yok. Bakın yorum olmamasından korkun. Anladınız mı? Yorum olsa korkmayın. Ama yorum olmamasından korkun. İlişkilerde eğer susuluyorsa, yorum yapılmıyorsa orada korkun. Çünkü belli ki bir baskı vardır birileri tarafından. Yahut da, tabii bunlar için demiyorum ama gayrimeşru bir ilişkidir. O zaman toplum içerisine çıkaramazsın yanındaki partnerine. Anlatabiliyor muyum? Bunlarda böyle bir şey yok. Ama ne var? Birbirlerini deli gibi seven iki çift ve hepimizin de bildiği gibi bu ilişkiyi onaylayan Türk halkı. Hadi bırakın Türk halkını. Buradan herkese selam olsun. Brezilya'sından, Andorra'sından, İngiltere'sinden, Avrupa ülkelerinden, Asya'da dahil olmak üzere buradan izleyenlerin hepsine selam gönderiyorum. Ve biliyorum ki onlar da benim yorumumu merak ediyorlar ve Instagram'dan bana yazmışlardı. Böyle bir şeye ben inanmıyorum. Biliyorum siz de benimle aynı fikirdesiniz. Siz de inanmayın. O kadar. Brezilya'dan Söyleyeceğim yazdılar buydu. bana. Brezilya'dan yazdılar. DM'den, Instagram'dan. İpek Hanım bu konuda ne düşünüyor? Lütfen sorun programda diye. Kendi Senin fikrim. bu konudaki Kimseyi yanıltmam, kimseyi kandırmam. Öyle bir şey asla söyleyemem. Bilmediğim bir konu hakkında yorum yapmam. Haddime değil. PR'cı değilim. Reklamcı değilim. Hiçbir şey değilim. Gerçekleri söylüyorum. Kesinlikle böyle bir şey olsa mantığınızı çalıştırın. Yahu sevgiliniz var. Neden onun elinden tutup da topluma çıkarmıyorsunuz? Niçin dostlar, sevgilinizle? dostlar affedersin. Dostlar abone olarak izlerseniz çok mutlu oluruz. Lütfen abone olun ve beğen sayısını artıralım. Hadi biraz daha devam ediyoruz yayına. İpek çok güzel konuşuyor. İpek evet devam et lütfen. Şimdi benim sevgilim olsa ben onun elinden tutarım alırım bir restorana gittiğimde bile gururla arkadaşlarımla toplu hele böyle tanınmış simaysam. Şimdi ben de kendi çapımda yıllardır TV'de program yapan biri olarak ben de evlenmeden önce mesela erkek arkadaşımken nişanlımken gururla çıkarıyordum. Ama çok enteresan ki bazı insanlar
olumsuz yorum yapıyorlardı. Buna istinaden çıkıyordum. Afra ile Mert bu kadar olumsuzluğa rağmen artık ben şahsen ne yapımcıyı dinlerim ne yönetmeni dinlerim. Kusura bakmayın. Atarım kendimi ortalara. Oo! Sere serpe söylerim ben. Böyle bir aşk yaşıyoruz biz. Ayrılmadık. Bir kısa süreli aramızda bir şey oldu ama biz hala birlikteyiz, beraberiz diye. Bari bunu yapın. Bizi muallakta bırakmayın. Afra sana söylüyorum canım. Bari bunu yapın. Bizi muallakta bırakmayın. Varsa da bu çocukla bir ilişkin. Açık açık söyle. Biz artık şey olduk yani hastalandık. İpek, demin bir arkadaş yazdı. İsmini kaçırdım. Uzunca bir yorum yazdı. Ne Teşekkür gibi? ederim kendisine düşüncesinden dolayı. Dedi ki Mert'le Afra havalimanında ne zaman görülseler, havalimanına ne zaman gitseler mutlaka onların fotoğraflarını çekenler oluyordu. Hep görüyorduk o fotoğrafları havalimanında. Mert'le Tamam. Afra o kadar iyi görüntüleniyordu da niye Afra bu adamla kimse fotoğrafını çekmedi havalimanında diye soruyor. Yani inanmıyorum diyor Afra'nın havalimanında olduğuna, yanında da bir başkası, bir erkek, başka bir erkek olduğuna Evet. inanmıyorum diyor. Olmayan bir ilişkinin asparagasları bunlar. Anlatabiliyor muyum? Olmayan bir ilişkinin asparagasları. Yok böyle bir şey. Olsa kafanızı aklınızı çalıştırın. Böyle bir ilişki olsa bunlar zaten ayan beyan itiraf ederler. Artık buraya kadar bu kadar baskıyla bu kadar yok onunla yok bununla diyorsunuz Afra için. Afra artık demeyecek mi bir gün? Bu kız yay burcu dikkat edin. Ateş grubu. Bir anda bir gelir kafasına çıkıverir ortalara. Der ki yeter artık yettiniz canıma. Ne yapımcı ne yönetmen çıkayım da gerçeği açıklayayım der. Ve bu da böyle olacak bir gün. Altıma da imzamı atıyorum. Bir gün duyacaksınız ki İpek gene doğru söyledi diyeceksiniz. Bu konuyla ilgili müspet ya da menfi yapacak yorumunu. Göreceksiniz. Göreceksin. Peki İpek, çok teşekkür ederim yayına Rica katıldığın, ediyorum, rica renk ediyorum. Ben katıldığın. teşekkür ediyorum her şey için. Öncelikle izleyenlere, moderatör arkadaşımıza. Hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Dilediğiniz gibi olsun. Hepinizi çok doya doyuyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Esenlikle kalın. Sevgiler. Dostlar, çok teşekkür ederiz. Şimdi yayını kapatırken bir arkadaş yazdı. Hatta iki arkadaş yazdı peş peşe. Dedi ki Onur Akay söylemişti. Evet, benim yayınımda söylemişti. Akçay'da Afra Saraçoğlu annesinin yanında dinleniyor diye söylemişti. 2 gün evvel konuşmuştuk çarşamba akşamı. Doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. Peki, görüşmek üzere. Sevgiler.